Bu tarifimde sizlere yumurtalarını ayrı ayrı çırpmadan şöyle de keki sünger gibi şerbetini çeken çok lezzetli bir yaban mersinli trileçe tarifi hazırladım. İlk kez trileçe yapmak isteyenlere tüm detaylarını ve tüm püf noktalarını anlatmış olduğum şöyle de tam kıvamında bir trileçe tarifi oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak trileçenin kekini hazırlıyoruz. Bunun için de ortam sıcaklığında beklemiş 4 tane yumurtayı kasemin içerisine aldım. Burada da 200 mililitrelik bir su bardağıyla 1 bardak toz şekeri var. Toz şekeri ekledikten sonra şöyle bir çimdik kadar tuzu ve bir pakette şekerli vanilini ekleyerek yumurta ve şekeri bembeyaz köpük gibi bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Trileçenin pişerken güzelce kabarması ve göz göz olması için mutlaka böyle bembeyaz krema kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpalım. İçerisine öncesinde eklediğimiz vanilya sayesinde de trileçenin içerisinde hiçbir şekilde yumurta kokusu olmayacaktır. Yumurta ve şekeri böyle beyaz krema kıvamına gelinceye kadar uzun süre çırptıktan sonra şimdi de içerisine yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Kullandığımız su sıcak olacak, kesinlikle kaynar değil ve bu aşamadan sonra da mikseri kenara bırakarak çırpma teli kullanacağız. Sıcak suyu ekledikten sonra biraz karıştırıyorum ve ardından içerisine ununu ekliyorum. 250 mililitrelik bir bardak ile toplamda 1,5 bardak un ekliyorum ve sonrasında da şöyle 1 çay bardağı kadar da nişasta ilave ediyorum. Burada da bir paket kabartma tozum var. Onu da eleğimin içerisine ekleyerek tüm bu malzemeleri eleyerek içerisine ekledim. Trileçenin kekinin güzelce kabarması ve göz göz olması için mutlaka bu katı malzemeleri eleyerek ekleyin. Şöyle yarısını eledikten sonra çırpma teliyle karıştırıyorum ve sonrasında kalan diğer yarısını da eleyerek ve yavaş hareketlerle çırpma teliyle karıştırarak trileçenin kekini hazırlıyorum. Bu arada önceden ısınmış fırın içerisinde pişireceğimiz için fırınımızı da bu aşamada açarak 180 derecede alt üst ayarda ısıtalım. Tüm malzeme güzelce karışıp böyle homojen bir kek karışımı elde ettikten sonra da şimdi de bunu borcam içerisine dökeceğiz. Ben bugün trileçemi her evde bulunan klasik dikdörtgen borcam içerisinde yapıyorum. Şöyle kenarlarında toplamış olduğum trileçenin kek hamurunu yakından da göstermek istiyorum. Bu şekilde akışkan bir kek hamurumuz olsun. Trileçeyi pişireceğim dikdörtgen borcamı şöyle hafifçe elimle suyla ıslattıktan sonra içerisine kenarlarını kesmiş olduğum bir yağlı kağıt yerleştirdim. Trileçenin kekini piştikten sonra alt üst çevireceğim için bu şekilde yapıyorum. Sizler de böyle yaparsanız üzerine krem şantısını sürmek daha kolay olacaktır. Şimdi hazırlamış olduğum kek hamurunu borcamın içerisine dökerek her yerinde şöyle spatula ile eşitleyerek güzelce üzerini düzleştiriyorum. Her yerinin eşit kalınlıkla kabarması için de şöyle spatulayı dört kenarından videoda gördüğünüz şekilde düzeltmeye özen gösterin. Ardından şöyle tezgah üzerine birkaç kez vurarak içindeki hava kabarcıklarını çıkartıyorum ve sonrasında önceden ısıtılmış olan 180 derece alt üst ayarlı fırının en alt rafında pişirmeye bırakıyorum. Trileçenin keki pişerken ben de trileçenin sütlü şerbetini hazırlıyorum. Şöyle 1 litre kadar sütü kasenin içerisine aldım. Şimdi de üzerine 1 çay bardağı kadar toz şeker ekledim. Trileçenin sütlü şerbeti içerisinde sıvı krema kullanacağız. Ben %35 yağ oranlı yoğun kremayı kullandım. %18 oranlı olan sıvı kremayı kullanmıyorum. Şöyle kremayı da içerisine ekledikten sonra içerisindeki şeker eriyinceye kadar güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Sütlü kremanın içerisindeki şeker eriyinceye kadar uzun süre karıştırmaya özen gösterelim. Aksi halde kekin üzerine döktüğümüzde şekerler üzerinde kalacaktır.
Ve böylece süt şerbetini hazırladım. Bu arada fırının içerisindeki kek de pişmeye başladı. Yalnız borcamlarda kek yaptığınızda alt kısmı hemen kızarmaz. Bu yüzden ben yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra borcamı fırının tabanına koydum ve 5 dakika kadar da orada pişirdim. Benim fırınımın ayarına göre toplamda trileçenin keki 35 dakikada pişti. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirin. Şimdi fırından çıkarmış olduğum keki hiç bekletmeden alt üst çeviriyorum ve yağlı kağıdı çıkartarak kenarda soğumaya bırakıyorum. Trileçenin kekini alt üst çevirdikten sonra tekrar borcamın içerisine yerleştirerek şöyle bir çöp şişle de üzerine delikler açtım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta kekin kesinlikle sıcak olmaması. Eğer sıcak kekin üzerine dökerseniz kekiniz hamur olacaktır. Ve sütlü şerbeti kesinlikle birden tamamını dökmeyin. Ben şöyle yarısını döktükten sonra diğer kalan yarısını da bir kepçe yardımıyla her yerine eşit bir şekilde döktüm. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki bu tatlıya 1 litre süt tam kıvamda geliyor ama siz daha böyle sütlü olsun isterseniz süt oranını 1 bardak fazla kullanabilirsiniz. Trileçenin keki kenarda dinlenirken şimdi biz de üzeri için krem şantisini hazırlayalım. Bu arada kullandığınız krem şantinin markasına göre kullanacağınız süt oranı değişiklik gösterilebilir. Ben şöyle bir paket kadar krem şantiyi 200 mililitre kadar soğuk sütle güzelce çırparak bu şekilde krem şantiyi hazırladım. Şöyle üzerini süslemek için de bir dolu yemek kaşığı krem şantiyi bir buzluk poşetine alarak bunu da kenarda ayırdım. Hazırladığım krem şantiyi de buzdolabına kaldırdım ve bu arada ben de üzeri için yaban mersinli meyveli sosu hazırlıyorum. Şöyle bir bardak kadar yaban mersinin içerisine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledikten sonra küçük bir limonun suyunu sıkarak sos tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Ocağın en küçük ayarında ve altı kısık olarak şeker eriyip meyveler de suyunu salıncaya kadar pişirmeye devam ettim. Bu şekilde meyveler suyunu saldıktan sonra ve içerisindeki meyveler de iyice yumuşayınca şöyle bir blender yardımıyla bu meyveleri ezerek iyice bir püre haline getirdim. Hazırlamış olduğum bu püreyi de içerisindeki kabuklarından arınması ve böyle pürüzsüz bir sos elde etmek adına bir süzgeçten geçirerek bu şekilde süzdürdüm. Ben bugün bu tarifimi meyve soslu olarak hazırladım ama kanalımda karamel sosu tarifleri de mevcut. Onu da açıklamada bulunan bölüme bağlantı linklerini ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp yapabilirsiniz. Şimdi süzdürmüş olduğum sosu tekrar aynı tavanın içerisine aldım. Hem sos miktarını arttırmak hem de biraz da koyulaştırmak için şöyle 200 mililitre kadar soğuk suyun içerisine bir dolu tatlı kaşığı kadar da nişasta koyarak güzelce çırptım. Şimdi hazırlamış olduğum bu nişastalı suyu ocağın üzerindeki meyve püresinin üzerine yavaş yavaş dökerek ve hızlı bir şekilde karıştırarak kıvam alıncaya kadar kaynatıyorum. Ve böylece harika renkte ve çok güzel bir kıvamda yaban mersinli meyve sosumuzu hazırlamış olduk. Bunu da soğuması için kenara alıyorum. Benim size tavsiyem trileçe yaptığınızda dilerseniz meyve soslu yapın, dilerseniz karamel soslu. Bu sosları bir gün öncesinde hazırlayarak buzdolabında bekletirseniz işiniz daha kolay olacaktır. Şimdi keki iyice soğumuş olan trileçenin üzerine krem şantisini eşit bir şekilde yaydım. Şöyle bir hamur kesme kartıyla da üzerini dümdüz bir şekilde düzelttikten sonra da meyve sosuyla buluşturacağım. Trileçenin keki iyice soğumuş olduğunda üzerine döktüğünüz krem şantiyi yaymak sizi hiçbir şekilde uğraştırmayacak. Aynı zamanda yine üzerine döktüğünüz meyve sosu ya da karamel sosu da iyice soğuduktan sonra dökerseniz üzerine şekil vermekte hiçbir şekilde sizi uğraştırmayacak.
Evet, triliçenin meyve sosunu da güzelce yaydıktan sonra en son aşamada ayırmış olduğumuz krem şanti ile şöyle üzerine uzun uzun çizikler atalım. Ve ardından bir çöp şiş yardımıyla öncesine böyle uzun sonra tam tersi yönünde çizikler atarak triliçenin son şeklini verelim. Ve böylece yaban mersini soslu triliçemiz artık hazır. Buzdolabında 3-4 saat kadar soğuttuktan sonra dilediğiniz şekilde süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Triliçe tatlısını keserken de kesmiş olduğunuz bıçağın şöyle her kestikten sonra üzerini peçeteyle silerseniz kesmiş olduğunuz parçalar daha muntazam olacaktır. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Dinlenen yaban mersini soslu triliçemi şöyle tabağın içerisine alarak da size yakından kıvamını göstermek istiyorum. Sünger gibi sütlü şerbetini çeken tam kıvamında bulut gibi de hafif bir triliçe tatlısı oldu. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.